Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Evet, tüm hanımlar hem de beyler herkes TV8 ekranları başına ne konuşuyoruz biliyor musunuz? İlişkiler ve özdeğer konuşacağız herkes ekran başına. Değerli bir konuğum var. Psikolog, uzman psikolog Özlem Peker Çağlar. Şu anda yayın konuğum. Konumuz ilişkiler ve özdeğer. Özlem Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlişkileri, biraz böyle özdeğeri konuşalım istiyorum. Ekran başındaki insanlarımızın farkındalığını yükseltelim. Acaba seni kıskanıyor mu mesela diye bir soru kafamızda neler uyandırıyor? Yani şöyle aslında acaba seni kıskanıyor muyu? Ben biraz daha böyle arkadaş ilişkilerinde, hatta biraz daha kısıtlayacağım, kadın erkek ilişkilerinde değil de Kız iki kıza. kadın, evet, kız kıza ilişkilerde çok Süper. fazla var. Yani şöyle baktığımızda, Neden oluyor bu? yani şöyle aslında, eğer arkadaşınız size çok fazla işte ya ben senin için söylüyorum diyorsa, yani sizden çok fazla onay bekliyorsa ya da size çok fazla müdahale ediyorsa biri, yani bir şey çok aşırıysa, bilin ki orada bir kıskançlık vardır. Neden sürekli sizinle iletişim kurma halinde, neden sizi aşağı çekme ya da sürekli siz olma halinde olma durumunu bir soru işareti içinde değerlendirmek lazım. Sizinle iletişim kuruyor, yan yanayken çok iyi ama toplu ortamlarda sanki sizle o kadar yakın değilmiş, sanki dün gece beraber kahve içmemişsiniz gibi davranıyorsa bir kişi, bilin ki orada bir soru işareti Ya vardır. ben şeyi sevmiyorum ya Özlem Hanım, samimiyetsizliği sevmiyorum. Evet. Samimiyet insana geçen bir şey ya. Kalp Gerçekten. kalbe, yüz yüze. İlla o sınırları aşmak gerekmiyor samimiyet için. Kesinlikle öyle. Ben o samimiyete çok güveniyorum ve o samimiyeti hissetmediğim kadın olsun, erkek olsun insandan iyi hissetmiyorum kendimi ve çeviriyorum sırtımı En diyelim. doğrusunu yapıyorsunuz. Yani Bazen şöyle, o yalancı samimiyette de şöyle bir şey oluyor Ebru Hanım. Çok böyle iç içe olmayı, çok o laçka işte olmayı. sınır samimiyeti, Evet. sınırlı bir samimiyet Kesinlikle. benim sevdiğim. Çok haklısınız, çok doğru bir şey söylediniz. Öyle çok laçkalaşınca o da değil. Evet. Ama işte onu göstermeye çalışıyor. Aslında gerçekten samimi değiller. Ama diyor ki ben ne kadar böyle onun içine girersem, ne kadar hayatına O dahil hissediliyor. olursam. Evet. Bazen Bilmiyorum, yaşımız hissedemeyenler ilerlediği var. için mi hissediyoruz? Estağfurullah. Yani hissediliyor, hissedilen bir şey o. Kesinlikle. Bu bence duygusal farkındalığı yüksek insanların fark ettiği bir şey. Maalesef hala fark edemeyip en son ya ben bunu yaşadım işte, ne bileyim, toplum dilinde bir şekilde işte ghostlandım, yani o Evet. ilişkiden çıktım diyen insanları görüyorum. Evet. Peki neden beynimi susturamıyorum? Muhtemelen çok beyniyle konuşuyor kişi. Yani insanlarla konuşuyor evet, ama insanlarla konuştuğunun ya da konuşamadığının büyük bir kısmını beyninde konuşuyor. Bu insanlar gün içinde ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları birse düşündükleri, yani konuşmak istedikleri, yapmak istedikleri 9'dur. O yüzden o beyin hiç susmaz, yapmak istedikleriyle, konuşmak istedikleriyle ya da karşısındaki kişiyle ilgili düşünceleriyle akıp gider. O yüzden beynini susturamayan insan bir yaşıyordur, 9 düşünüyordur. Öyle söyleyebilirim. Evet, değil mi? Öyle bir şey var. Peki toplum içinde nasıl değer görürüm diye düşünüyor. Nasıl değer görürüm? Yani az önce dediniz ya, sınırlar. Sınır, Evet, yani çok kıymetli. Her masaya oturacağım, her fotoğrafta çıkacağım, her yerde görüneceğim. Bakın ben değerliyim çabası içinde değilseniz zaten kıymetlisinizdir. O masalar sizi bulur. O insanlar Çaba. sizin yanınıza girer. Gerçekten çaba, yani gerçek olmayan, sanal olan bir çaba. Orada gerçekten yoksunuz. Sanki böyle sanal bir gerçeklikle oraya tutturulmuşsunuz hali. Sizi zaten değersiz kılıyor ne yazık ki. Evet, her yerde olmak, her Olma yerden isteği çıkmak aslında. isteği. Ya da bir şeyleri ispatlamaya çalışmak. O nasıl Kesinlikle. bir psikoloji ya, değil mi? Bir de o var. Hı hı. Bununla birlikte bir şey sürekli kendini ispatlamak. Ben böyleyim, ben şöyleyim. Bir ispat halinde sürekli. Bu Aslında kişilerin kendini- sorunu ne? Kendini ispatlamaya çalışıyor. Yani şöyle, bak Yorucu ben bir oldum. hayat. Tabii, yani muhtemelen çok fazla dışlanmış bir bireydir o. Yani çocukluk öyküsüne baktığımızda hayatının bir döneminde ve bir şekilde diyor ki bakın ben artık dışlanmıyorum, buradayım, ben varım, bu konuda da iyiyim. Bu konuda da yapabiliyorum. Bakın bunlarla da arkadaşlık edebiliyorum. Ben varımı göstermeye çalışıyor. Ya bu çocukluk neymiş ya? Öyle değil mi Özlem Evet, Hanım? yani hikayenin maalesef ki başı, yani hikayenin başına ne yaşıyorsak gelişmesi de aslında onun getirdikleriyle devam ediyor maalesef ki. Yani o 40 yaş sonrası çocukluğundan kalan bir takım
takıntı işte neyse sıkıntısı onlar 40'tan sonra da çıkıyor ya biliyorsunuz. Hı hı. İlginç bir şekilde. Hani 40'tan üzerinden önce de çıkıyor aslında. 40'tan önce de çıkıyor. 40'tan sonra daha bir böyle farkındalık mı Evet. yükseliyor ne oluyorsa bilmiyorum bir ampuller yanıveriyor. Yani herkes de oluyor bu. Şimdi tabii bu filmler, diziler oralarda da bunları gösteriyorlar. Hı Bu hı. psikoterapileri hani Evet. insanların çocuklukta yaşadığı her şeyin yüz üstüne belli bir yaştan sonra çıktığını Hı. vurguluyorlar. Daha önce böyle bir farkındalığımız yoktu tabii. Tabii şu anda çok daha Şu anda fazla. çok. Peki narşist aman Allah korusun evlerden uzak herkesten uzak kimsenin kapısını çalmasın narşist insanlar hem kadını hem erkeği bence Hı hı. tehlikeli. Kesinlikle öyle. Ne diyorsunuz narsistler için? Valla onları belli eden 3 özellik var ama en basiti şu, narsist insan aşırıdır. Yani sizin hayatınıza girer, böyle filmlerde de var ya bazen Evet, böyle evet, işte evet, var. o böyle alıyor sizi başka bir yere götürüyor. O an ihtiyacınız neyse böyle birden Allah'ım sihirli değnekle geldi ya işte hayatıma aradığım insan diyoruz ya. Birçok örneğini sayabilirim size. Hepsinde şunu yani bunlar erkek örnekleri inanın kadınlarınki de var. Şey diyor yani Allah'ım bugüne kadar çektiğim bütün acıların bir günde konsantre olarak gelmiş hali bu diyoruz ya. İşte o insan geçmiş olsun sizin narsistiniz. Çünkü narsist kontrol edebilmek için önce sizin ihtiyaçlarınızı karşılar. Önce sizi yükseltir. Yükseltir. Doğru bilinen yanlış şu. Sanki narsist sürekli O an sizi o da güzel dışlıyor. gelir. Evet sizi Kişiye. dışlıyormuş gibi geliyor ya önce sizi alır, yükseltir. Sonra kontrol edebildiğini fark ettikten sonra sizi dışlamaya başlar. Yani önce yani kendi ihtiyaçları ikinci plandadır. Önce sizin ihtiyaçlarınızı fark eder. Ona göre size bir sanal dünya kurar. Mükemmel bir sanal dünya, sihirli bir dünya. Sonra onu tek tek parça parça elinizden alır. Yani 3 özelliği önce sizin ihtiyaçlarınız, sonra yönetebilecek hale geldiğinde kendi ihtiyaçlarını fazlasıyla ve acımasız bir şekilde sunar. Narsistlerin çöküşü de aslında böyle oluyor. Size verdi. Sonrasında yönetmeye başlamak istedi. Geri almak istiyor. Alamazsa biter. O narsist de biter. Ve sizde Esasında biraz zavallılar. Evet. Sizde o mağlubiyeti yaşayınca bir daha birine gidemez. Çünkü o elindeki tek doneyi kaybetmiştir. O yüzden narsist biri gördüğünüzde aldıktan sonra siz de vermeye çalışmayın. O benim için bunları yapmıştı deyip her şeyin bir karşılığı yoktur. Uzaklaşın. Kesinlikle Arkanıza kaçın. bakmadan. Arkanıza bakmadan. Hiç bakmadan. Hoşça kal bile demeden hatta. Özellikle hanımlar narsistliği hissettiğiniz an kaç yaşınızda olursanız olun. Aynen. Arkanıza bakmadan kaçın. Kesinlikle. Değil mi? Özlem Evet. Hanım doğru söylüyoruz burada şimdi. Kesinlikle. Tabii beyler için de aynı şey. Kadınlarda da tabii. narsistlik oluyor. Tabii yani şöyle Ama daha çok erkeklerde gibi geliyor bana. evet bu Ataerkil bir aile şeyinden geldiğimiz için toplumdan. biz kadınlar duygusalız Ebru Hanım. Çok. Erkekler daha matematiğini yapabiliyorlar bu işin. Onlar böyle bu biraz daha matematik işi ya. Onlar o matematiği herkese uyguluyorlar. Biz kadınlar o duyguya bir yerde kapılıyoruz. Ya o da beni seviyor. Neyse yapmayayım acıyım Ya işte diyebiliyoruz. dediğiniz gibi orada erkekte babasını buluyor. Çocukluğundan bir şey hissediyor. Bir güven hissediyor. Kesinlikle. Her şey aşk sevgi de değil. Kesinlikle. O bir dostluğa dönüşüyor. Orada bir sürü şey var. Orada bir eksiği kapatıyor ve devam ediyor. Yani biz kadınlar onun oradaki eksiğini bulup tamam buradan aldık. Buradan da devam edelim. Hadi biz de ona şimdi ihtiyaçlarımızı karşılatalım mı çok diyemiyoruz ama erkekler bunu daha iyi yapıyor. Yapıyor kesinlikle. Peki arkadaş ilişkilerinde kullanıldığını nasıl anlar bir kişi? Arkadaş ilişkisinde kullanıldığını Çıkar senin ilişkileri çok var tabii. tabii senin için diyorsa biri, yani benim gördüğüm kendi yaşam öykümde de danışanlarımın getirdiği hikayelerde biri size senin için diyorsa, senin için yapıyorum, senin için uğraşıyorum, aslında ben bunu senin için yaptım diyorsa bir noktada kullanıyordur. Yani şöyle bakın Ebru Hanım ben bu suyu sizin için getirdim. Yani suyu oraya getirdim. Neden senin içini özellikle vurguluyorum? Çünkü burada senden bir çıkar elde edeceğim. Yani sürekli seni konuşuyorum. İşte sen ne kadar yoruluyorsun, sen ne kadar uğraşıyorsun. Hep sen. Biri çok sen dili kullanıyorsa bilin ki altta bir yerlerde kullanıyordur. Çünkü İnsanoğlu olarak biz kendimizi önemsiyoruz. Hepimiz bir noktada önemsiyoruz. Çok doğru. Ve çok fazla sen dili kullanmayız. Eğer sen dilini çok kullanıyorsak orada bir çıkar Sıkıntı ilişkisi. var. Çıkar ilişkisi Kesinlikle. var. Özlem Hanımcığım harikasınız. Çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Yetmedi Siz de- bile süre yani. Evet siz de öylesiniz. Ben de bir şey sormak istiyorum. Evet. Ben biliyorsunuz Çorum'dan geliyorum. Bütün Çorumlular adına yani en azından benim Çorum'a çevremde- sevgiler gönderiyorum buradan. Teşekkürler. Kocaman kucak dolusu. Evet. Size sormak istediğim bir şey var.
fiziğinizi nasıl koruyorsunuz? Biz ne yapmalıyız? Biz zayıflayamıyoruz Türk kadınları olarak. Ben yeni doğum yaptım, zayıflayamıyorum. Herkes diyor ki Ebru Hanım yıllardır hani biliyorsunuz yani pilates deyince de biz artık sizinle bütünleşiyoruz. Pilates, gerçekten pilates. Yani Şifa. doğru pilatesi nasıl yaparız? Ya her yer artık pilates istiyorsun ama biz doğru yapamıyoruz Ebru Hanım. Biz zayıflayamıyoruz. Sizin gibi koruyamıyoruz. Çok Bize bir tatlısınız. örnek nasıl verebilirsiniz? Tamam, size ben Bunların hepsini alıp Çorum'a getireceğim. Hepinize de tek tek anlatacağım. evet size tamam özellikle anlatacağım. Teşekkür Çok ederim. teşekkür Ben de ediyorum. teşekkür Çok ederim. naziksiniz ama pilates yapmaya kesinlikle devam edin. Ama detayları konuşuruz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.